Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Vestel VBot Pro robot süpürgeyi inceleyeceğim. Bu aralar yerli markalardan devam ediyoruz. Vestel de biliyorsunuz ülkemizin yerli bir markası. Geçtiğimiz sene satışa sunduğu bu VBot Pro modelini fazlasıyla soranlar olmuş. Ben de bunu çok daha uygun bir yerden temin ettim ve sizler için detaylı bir şekilde bu videoda inceleyeceğim. Videoya başlamadan önce henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yanında da bir tane de beğen butonu var. Ona da basmayı unutmayın. Şimdi gelin bu cihazın bir kutu içeriğine bakalım. Sonra da detaylı bir şekilde kurulumunu sizlere anlatayım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar robot süpürgenin de kutusu bu şekilde. Hemen gelin bir kutu içeriğine bakalım. Şöyle robot süpürge için gerekli kullanım kitapçıkları. Bu kutunun içerisinden mop braketi ve bob bezi. Altından robot süpürgenin kendisi çıkıyor. Ve buradaki kutuda ise arkadaşlar elektrikli şarj istasyonunun şöyle kablosu. Şöyle bakın, zarif küçük bir tane beyaz renkte de şarj istasyonu var. Ön fırçada bir tane üzerine takılı geliyor arkadaşlar. Herhangi bir yedek aksesuarı da gelmiyor. Şu anda gördüğünüz gibi bakın, tek zaten fırça girişi de burada. Onun haricinde arkadaşlar herhangi bir yedek aksesuar veyahut da parça robot süpürgenin kutusunun içerisinden çıkmıyor. Öncelikle gelin robota yakından bakalım. İki farklı renk opsiyonunda satılıyor. Beyaz ve siyah renklerini tercih edebilirsiniz. Benim tavsiyem sizlere kir ve toz göstermemesi açısından beyaz rengi tercih etmenizi öneririm. Mat bir üst kaplaması var arkadaşlar. Bu şekilde parmak izi veyahut da kir tutmuyor. Daha robot böyle temiz gözüktüğünü söyleyebilirim size. Burada bakın bir lidar kulemiz var. Yani lidarlı bir robot süpürge olduğunu söyleyebilirim. Ve lidar da gördüğünüz gibi bakın hafif temaslı. Yani çalışma anında mesela masalarınızın, mobilyanızın altına girdiğinde ufak bir lidar teması aldığında oradan kaçınıyor ve kulenin zarar görmesini engelleyebiliyor. Üzerinde bir tane güç butonu, bir tane de istasyona dön butonu var. İsterseniz bu butona aynı anda 3 saniye bastığınızda da Wi-Fi ayarlarınızı sıfırlayabilirsiniz. Kapağımız üst tarafta. Şöyle kapağı kaldırdığımızda bir tane toz haznesi geliyor. Sadece toz haznesi ve 570 mililitrede kapasitesi var. Harici olarak arkadaşlar su haznesini alt kısmından takıyorsunuz. Bu da 180 mililitrelik elektronik mopu olan su ayarı yapabildiğiniz bir tane şöyle beziyle gelen elektronik mopu da mevcut. Üzerinde bir tane bakın reset tuşumuz var. Buradan robotu fabrika ayarlarına tekrar alabilirsiniz ve Wi-Fi bağlantısında burada aktif olup olmadığını mavi ışıktan görebilirsiniz. Burada bakın bir tane de temizleme aparatımız var. Bunu da robotun alt aksamı, ana fırça, yan fırça gibi kısımların toz ve kılları, dolananları temizleyebilirsiniz. Şurada da bakın bir tane çarpışma sensörü de mevcut ve altına da Vestel yazısını konumlandırmışlar. Robotun arka tarafını çevirdiğimizde şöyle bakın yükseklik sensörlerini görebiliyorsunuz. Bunların sayesinde masalardan veyahut da merdivenlerden düşmesini engelliyor. 2 santimi aşabilen amortisörlü tekerlekler de bu robota konumlandırılmışlar. Ana fırçası hem silikon hem de kıl fırça şeklinde, ikisi bir arada fırçalardan. Bu da ne oluyor? Sert zeminlerde bu silikon fırçalar daha iyi temizlik yapıyor. Halılardaki daha üstün temizliği ise kıl fırçalar sayesinde yapabiliyor. Fakat hareketsiz ana fırça yapısı ufak bir dezavantaj. Bu da ne oluyor? Halı gibi yüksek halılara çıktığınızda arkadaşlar maalesef bu ana fırça sabit olduğundan dolayı halıyı dolayabilir veyahut da robot halıya takılabiliyor. Burada bir eksi puan yazdığımı söyleyebilirim. Tek ön fırçalı tasarıma sahip ve 360 derece dönebilen tekerlekleri de mevcut. Bu robotun 40 wattlık bir gücü var arkadaşlar. Motorun emiş gücü ise 2100 Pascal'a kadar ulaşabiliyor. Ayrıca 5200 mAh gibi de büyük bir bataryası var. Tam şarjıyla standart modda 160 dakika boyunca bu robotu kullanabilirsiniz. Ayrıca şarjı bittiğinde ise istasyona döndükten sonra şarjını yeteri kadar doldurduğunda tekrar dönüp verilen görevi de tamamlayabiliyor. Yaklaşık olarak 3,5 ile 4 saatte de tam şarja robot tekrar ulaşabiliyor. Elektronik mopu ise arkadaşlar şöyle bakın bez kısmı alt gelecek şekilde şöyle çevirdiniz. Burada ittiriyorsunuz. Tık sesini duyduğunuz anda ise artık robot mop yapabiliyor. Bu şekilde suyunuzu doldurduktan sonra rahatlıkla süpürme artı mopunuzu bu cihazda yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, robot süpürgeyi istasyonuna yerleştirdik, aktive ettik. Öncelikle Vestel'in akıllı evim uygulaması var. Onu indiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben üyeliğimi de oluşturdum. Buradan bakın cihaz ekle kısmına geldik. Devam et diyoruz. Ardından bakın robot süpürge var. Robot süpürgeyi seçtik. Evet, buradan VBot'umuzu da seçtik. Devam ediyoruz. Güç tuşuna basarak çalıştırın diyor. Bunu yaptık zaten. Güç ve şarj istasyonuna 3 saniye boyunca basılı tutun diyor. Ağ yapılandırması bekleniyor. Evet, gördüğünüz gibi zaten robot Türkçe konuştuğu için talimatı da anlayabiliyorsunuz. Evet, Wi-Fi parolamızı girdik. Bu robotu da bir isim verelim. Devam et dedik. Şimdi telefonumuzun ayarlar kısmından robotun Wi-Fi'sine bağlamamız gerekiyor. Evet, VBot Pro diye zaten çıktı. Buna da bağlanıyoruz. Robot ve telefon arasında bağlantı kuruldu. Lütfen Vestel evin aklı uygulamasına dönün ve ağ bağlantısının tamamlanmasını bekleyin. Evet, şimdi cihazın kurulum aşamasının tamamlanmasını bekliyoruz. Evet, başarılı diye zaten robottan da bildirim aldı. Şu anda artık uygulamada da robotun ana sayfasının gelmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi robot süpürgenin kurulumu da tamamlandı. Hemen size şöyle göstereyim. Şu anda bakın herhangi bir haritası yok.
Pilimiz de %99 doluymuş. Şimdi hızlıca bir haritalama yapalım. Ardından da ben size robot süpürgenin uygulamasını detaylı bir şekilde anlatacağım. Robot süpürgeyi kurduktan sonra Vestel'in akıllı evim uygulamasına giriş yapıyorsunuz. Hemen şöyle bakın, cihaza giriş yaptık. Hızlı bir şekilde haritamız geliyor. Ana ekranda gördüğünüz gibi haritayı görebiliyorsunuz. Burada temizlik modlarını ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bakın oda hem de çift temizliğiyle bu robot süpürgeyi çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz tek seferde tüm evi ve hatta bölge dediğimiz kendi içinde ayarladığı, bakın mesela işte 2 metre 2 metrekare şeklinde ya da farklı boyutlardaki alanı kendiniz özelleştirmiş bir şekilde temizletebilirsiniz. Şurada bakın hemen bir de harita yönetim ekranı var. Harita yönetim ekranına girdiğimizde de eğer ki robotun kendi çıkardığı haritayı beğenmediyseniz isterseniz birleştirme, ayırma veyahut da oda isimlendirmesi yapabilirsiniz. Ya da temizlik alanına girip bir sanal duvar çizerek robot süpürgenizin girmediği alanları belirleyebilirsiniz. Ya da mop yaparken buraları mop yapma deyip mesela halıların üzerine engelleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar mop yapılmayacak bölge olarak halıyı seçtiğinizde halının üzerine çıkıp süpürge de yapmayacak robot. Yani hiçbir şekilde halının üzerine çıkmayacak. Aklınızda bulunsun. Bu robot süpürgede bir mop kaldırma teknolojisi yok. Eğer ki buradan mop yapılmayacak bölge olarak seçerseniz robot oraya hiç gitmeyecektir. Gördüğünüz gibi bakın robotun burada pil yüzdesini ve temizlik alanında görebiliyorsunuz. Şarj et ve başlat butonunu da ana ekrana konumlandırmışlar. İsterseniz de 4 farklı güçle çalıştırabiliyorsunuz. Sessiz, standart, güçlü ve turbo modunda. İsterseniz de manuel kontrol yani bir kumandada olarak da yönlendirip bu robot süpürgeyi çalıştırabilirsiniz. Planlı temizlik kısmında ise günlük olarak mesela her gün işe gidiyorsunuz. Sizin işte gelmeden önce her gün saat 3 ile 5 arasında en yoğun kullandığınız odaları temizle diyerek böyle senaryolar oluşturabiliyorsunuz. Hemen sağ üstteki kısma girdiğimiz zaman burada robot süpürgenin ismini görebiliyorsunuz. Ses ayarı yapabilirsiniz. Robot süpürge 2 farklı dilde konuşabiliyor. Türkçe konuşabilmesi sizin kullanım kolaylığı açısından gerçekten büyük bir avantaj. Buradan temizlik geçmişi kısmından da daha önce yaptığınız temizlikleri kontrol edebiliyorsunuz. Hemen şöyle bakın, halı için güç arttırma özelliği de var robot süpürgede. Halılara çıktığı zaman direkt maksimum emiş moduna geçiyor. Temizliğe devam et butonu ise daha önce söylediğim gibi şarjı bittiğinde hala yarım kalan bir temizliği varsa şarjını doldurduğunda tekrardan kalan temizliği yapacaktır. Rahatsız etme modu ise komşularınızı rahatsız etmemek açısından mesela akşam 10'dan sabah 8'e kadar bu robot süpürgeyi çalıştırma diyerek böyle bir mod ayarlayabiliyorsunuz. Su seviyesinde buradan düşük, orta ve yüksek olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar parçalarınızın ömrünü de buradan takip edebiliyorsunuz. Filtrenizi, yan fırçanızı ve ana fırçanızı da buradan takip edebilirsiniz. Yenisini taktığınızda da sıfırla diyerek tekrar uygulama üzerinden takibini yapabilirsiniz. Robot süpürgenin bir güncellemesi var mı diye de buradan kontrol edip güncellemeniz geldiğinde yaptırabilirsiniz. Uygulama arayüzü çok basit ve sade yapılmış arkadaşlar. Ama tüm fonksiyonellikleri rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Sadece bir eksi söyleyebilirim size. Haritaya bakın, şöyle bir yakınlaştırma özelliği yok. Burada haritayı yakınlaştırabilseydik daha böyle mesela bölge çizeceğiz. Burada haritayı yakınlaştırıp daha rahat bir bölge ayarlayabilirdik. Burada bir eksi notu verebilirim. Ama çift temizliğin gelmesi çok iyi olmuş. Hem dikey hem de yatay temizlik yaptığı zaman odalarda neredeyse %90 üzerinde bir temizlik kalitesi robot süpürgeler sunabiliyor. Şimdi gelelim bu robot süpürge ile ilgili deneyimlerime. Bir haftadır ben aralıksız olarak bu robot süpürgeyi evimin her yerinde kullandım. Öncelikle uygulamadan başlamak istiyorum arkadaşlar. Vestel burada kendi uygulamasını geliştirmiş. Evet, robot süpürge bir yerli malı veyahut da Vestel'in kendi malı değil. Yurt dışından ithalle gelmiş ama uygulama konusunda bence başarılı bir uygulama yaptığını söyleyebilirim. Vestel'in akıllı evim uygulaması çok stabil çalışıyor. Hatta bu zamana kadar çoğu inceledim robot süpürgenin uygulamasına göre. Ve hatta Vestel'den çok daha fazla model çıkarmış ya da bu işe çok daha fazla yatırım yapmış firmalardan daha stabil olduğunu gördüm. Daha hızlı bir şekilde robotla beraber bilgi alışverişi yapabildiğini gördüm. Az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar ufak tefek eksiklikler var. Mesela haritayı yakınlaştıramıyoruz. Bölgesel alanı mesela bu yüzden de rahatlıkla seçemiyoruz. Böyle ufak tefek eksikleri var. Aslında bence Vestel uygulama üzerinden birazcık daha yoğunlaşsa ve daha yeni modeller çıkarsa bence açıkçası yerli mal olan bu robotu tercih etmenizi öneririm. Ama Vestel uzun zamandır yeni bir model çıkarmadığında sizlere ileteyim. Cihazların sensör kalitesinden bahsedecek olursak hem yükseklik sensörünü hem de öndeki çarpışma sensörlerini iki farklı testte de test ettim arkadaşlar. Zaten siz bir yandan da ben konuşurken arka planda bu testleri görüyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar yükseklik sensörleri çok başarılı çalışıyor. Her robot süpürgeyi muhakkak ben bu masama çıkarırım ve çalıştırırım. Burada bakalım yükseklik sensörleri ne kadar iyi çalışıyor. Hemen yükseltiyi algılayıp masadan düşmesini engelliyor mu? Burada da arkadaşlar Vestel VBot Pro'ya tam puan veriyoruz. Kesinlikle herhangi bir sapma veya da düşme olmadan rahatlıkla masamızın üstünü temizleyebildi. Ardından ise arkadaşlar en önemlisi çarpışma sensörü. Biliyorsunuz robot süpürgelerin en önemli sıkıntıları sürekli ön tarafını yani bu kafa kısmını çarptıkça zamanla ne oluyor? Cihazımızda arızalar çıkabiliyor. Cihazın
üzerine çizikler, yıpranmalar oluşabiliyor ve tabii ki de sürekli tak 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 diye böyle bir çarpışma sesi duyarak temizlik yapıldığında sizin de böyle içiniz gidiyor. Çünkü az değil. 10.000, 15.000, 20.000 TL gibi paralar ödüyorsunuz bu cihazlara. Burada arkadaşlar Vestel VBot Pro'ya gerçekten tam puan verebilirim. Sensör kalitesi çok başarılı. Yaptığım testte arkadaşlar farklı boyutlarda nesneler var. Burada robot süpürgenin en önemli kısmı arkadaşlar nesnelere ufak da olsa minimal temaslarda bulunabiliyor. Bu robot süpürgede bulunuyor. Eğer ki nesnenin çok ağır veyahut da sert olduğunu görürse zaten robot süpürge yanından manevrasını alıyor ama biraz olsun itebildiği bir cihazsa, yani rahat böyle mesela hafif onu ittirebildiğini düşünüyorsa burada arkadaşlar evdeki herhangi bir oyuncak, terlik gibi algılıyor cihazlar bunu ve bunu ittirerek etrafında temizlik yapmasını istiyor. Burada robot süpürgenin algoritması arkadaşlar burada nesneyi ittirip ittiremediğine göre alanı temizlemeye devam edebiliyor. Farklı boyutlarda koyduğum nesneleri arkadaşlar çok ufak temaslarla ya da hiç temas etmeden rahatlıkla temizliğini yaptı. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Masalarınızın ayaklarına zarar gelmesini engelleyebiliyor. Mobilyalarınızın ayaklarına zarar vermesini engelleyebiliyor. Aynı şekilde robot süpürgenizin de parçalarına zarar gelmesini engelleyebiliyor. En çok merak ettiğiniz tabii ki de temizlik performansı. Süpürme performansı konusunda 2100 Pascal şu andaki satılan robot süpürgelere göre biraz düşük kalan bir emiş gücü. Aslında muadili olduğu Dream D9 modelinde 3000 Pascal'lık bir emiş gücü varken Vestel burada VBot Pro'ya arkadaşlar 40 Watt'lık 2100 Pascal emiş gücüne sahip bir motor konumlandırmış. Motorun çalışma stabilliği aslında başarılı. Ses konusunda da gerçekten çok başarılı. Ben ses testini de sizlere paylaşacağım. Yani çok yüksek desibellerde çalışmıyor. Güçlü modunda 2100 Pascal'a kadar ulaşabiliyor. Evet ama kıyasladığımız zaman fiyat bandında artık bundan 2 kat ya da 3 kat daha güçlü robot süpürgeler var. Ne olursa olsun tabii ki de bu evde gözükmeyecek küçük tozlar, akarlar vesaire çok daha emiş gücü arttığında iyi temizlik yapabiliyor ama günlük olarak rutin temizlik konusunda 2100 Pascal emiş gücüyle hala VBot Pro'da evlerinizi temiz tutabilir. Toz haznesinin büyüklüğü sayesinde sürekli toz boşaltma derdinden sizi kurtarıyor. Burada 500 mililitrenin üstünde bir toz haznesi sayesinde yaklaşık olarak temizleme rutininize göre bir hafta 10 günde bir toz haznesini boşaltmanız yeterli oluyor. Özellikle arkadaşlar kenarları gezerken robot süpürgenin en dip köşeden gittiğini fark ettim. Burada ben size onun yakın detayını da göstermek istiyorum. Robot süpürgelerin biliyorsunuz genellikle çarpışma sensörleri duvar kenarlarında ufak bir mesafe belirler ve bu mesafeden böyle devam eder. Burada VBot Pro arkadaşlar en minimal yani böyle belki de kılcal mesafeler böyle incecik yani arkadan belki de yani kağıdın zar zor geçebileceği mesafelerden en dip köşeye kadar temizlik yapmanızı sağlıyor. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Yan fırçanın erişemeyeceği yerlere fazlasıyla erişmeye çalışıyor robot süpürge ve dip köşe temizlik konusunda sizlere daha iyi bir performans sağlamaya çalışıyor. Robot süpürge iki farklı modda çalışıyor. İster süpürme isterseniz de süpürme paspas şeklinde. Sadece paspas yapmıyor. Sadece robotunuzu sessiz modda çalıştırırsanız eğer çok düşük bir emiş gücüyle arkadaşlar paspas yaptırabilirsiniz. Ama tek başına sadece paspas yani motoru çalıştırmadan paspas yapmıyor. Süpürme paspas performansı başarılı arkadaşlar. Su seviyesi aslında bu robot süpürgede bayağı da düşük tutulmuş arkadaşlar. Ben evi genellikle yüksek seviye su seviyesinde paspasını yaptırdım. Düşük ve hatta orta seviyedeki su seviyesi beni çok fazla tatmin etmedi. Yerleri de fazla ıslandırdığını düşünmüyorum. Tabii ki de ne oluyor? Burada otomatik olarak yerdeki tozları iyi alamıyor. Genellikle yüksek seviyede bunu kullanırsanız çok daha verimli bir toz alma performansı sağlayabilirsiniz. Y-Mop konumlandırılmamış ya da derin mop konumlandırılmamış. Sadece standart olarak süpürmesini yaptığı şekilde bir paspas yapıyor. Yani burada ne olur arkadaşlar? Bu robot süpürgeyle yerdeki derin kirlerden ziyade sadece yerdeki tozu almasını isterseniz burada mop performansını bu robotun da beğenebilirsiniz. İsterseniz laminat, isterseniz de taş zeminde de rahatlıkla bu robotla hem süpürme hem de paspasını yaptırabilirsiniz. Batarya performansı konusunda ise benim evimin kullanılabilir alanı neredeyse 80-90 metrekare yani süpürülebilir robota göre. Burada da arkadaşlar ben rahatlıkla belki de tam şarj ile 2 defa bütün evi süpürtebiliyorum. İlk haritalama yaptığımda zaten bütün evi geziyor robot ve yaklaşık olarak %60'lar civarında benim haritamı bitirmişti yani. %60 daha bataryam vardı. Bunun üzerine tekrardan bir temizlik daha yapabilirdi. Emiş gücü çok yüksek değil ama batarya konusunda gerçekten güçlü bir batarya konumlandırılmış. Motorda çok fazla enerji çeken bir motor olmadığı için rahatlıkla evinizi tam şarj ile belki de 2 defa da süpürtebilirsiniz. Şu anda bu robotu 10.000 ile 11.000 TL arasında sahip olabiliyorsunuz. Şöyle birazcık daha 8-9.000 TL bandında olsaydı bence uygun fiyatlı yerli bir robot süpürge arayanlar için gerçekten bulunmaz bir robot süpürge olacağını söyleyebilirdim. Ama gene de bu robot süpürge benden tam puan aldı arkadaşlar. Gerçekten hem uygulama stabilliği açısından hem de robotun stabilliği açısından çok başarılı bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Eğer bu robot süpürgeyi satın almak isterseniz aşağı bırakacağım linkten güvenlikle satın alabilirsiniz. Hem de bana ufak da bir katkıda bulunmuş olursunuz. Ayrıca bana destek vermek isterseniz de videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.